2014 yılının Kasım ayında Kenny Veach adındaki bir maceracı Muaviye çölünde dolaştığı sırada çok garip bir mağaraya rastladı. Niels Hava Kuvvetleri'ne ve 51. bölgeye çok yakın olan bu mağara mükemmel bir M şekline sahipti. Bu yüzden Kenny bulunduğu bu garip mağarayı keşfetmek istedi ve ona doğru yaklaştığında içinde vahşi hislerin uyandığını ve vücudunun titremeye başladığını fark etti. Bu olaydan kısa bir süre sonra mağaraya tekrar dönüp orası hakkında daha detaylı bir video yayınlamaya karar verdi. Ancak bu karardan sonra bir daha hiçbir yerde görülmedi. Kenny asla bulunmaması gereken gizli bir mağarayı bulduğu için mi kaybolmuştu, yoksa onun ortadan kaybolmasının arkasında başka sebepler mi vardı? Bu hafta Kenny Veach'in Muaviye çölündeki gizemli kayboluşunu inceliyor ve bu kayboluşun arkasındaki nelerin olabileceğini araştırıyoruz. Ben Berkay Atlas. İyi seyirler. Kuzey Amerika kıtasındaki en sıcak ve en kurak yer olarak bilinen Muaviye Çölü, aynı zamanda kıtadaki en küçük çöl olarak da bilinmektedir. Çölün güneybatısında San Andreas fayının oluşturduğu sıra dağlar ve kuzeyinde Gerlok fayı boyunca yükselen dağlar, çöl ile batıdaki kıyı bölgeleri arasında net bir sınır oluşmasını sağlamıştır. Ancak bu sınıra rağmen Muaviye Çölü yaklaşık 124.000 km² devasa bir alanı kaplar. Bu kapladığı alanlarda bir tablo konusu olmaya değecek güzellikte manzaralara ev sahipliği yapar. Burada yüksek dağlardan derin vadilere, hiçbir şeyin yaşanmadığı çorak topraklardan yaşamla dolup taşan arazilere kadar birçok bölge bulunur. Çöldeki dağlar ve bu dağlarda bulunan uçsuz bucaksız mağara ağlarıyla eskiden bölgenin madencilik için kullanılması sağlanmıştır. Bu yüzden Muaviye çölünün içerisinde birçok terk edilmiş maden bulunur. Çölün çevresinin Las Vegas, San Bernardino, Lancaster gibi şehirlerle çevrilmesi her yıl binlerce turistin ve maceracının bölgeye akın etmesine neden olur. Bölgeye gelen bu insanlardan bazıları Muaviye çölündeki en alçak, en kurak ve en sıcak yer olan Ölüm Vadisi'ne giderken bazıları da bölgedeki terk edilmiş madenlere girerek servet aramaya çalışır. Ancak macera arayan bu insanların büyük çoğunluğu canlı olarak geri dönemez. Hatta bazılarına hiçbir yerde rastlanılamaz. İşte 47 yaşındaki olan Kenny Veach de bu türden bir maceracıydı. Ama onu diğer maceracılardan ayıran en büyük fark, onun oldukça deneyimli bir doğa yürüyüşçüsü olmasıydı. Kenny, ömrünün büyük bir kısmını Kuzey Amerika'daki Muaviye Çölü ile Büyük Havza Çölü arasında dolaşarak ve buralara keşfederek geçirmişti. Bazen bu keşifler sırasında birkaç gün kamp yaptığı için kız arkadaşını bile yanında götürdüğü oluyordu. Ancak 10 Kasım 2014'te gece vakti yapacağı gezi için kız arkadaşını yanında götürmemişti. Ve bu onun Muaviye Çölü'ne yapacağı son yürüyüş olacaktı. Çünkü o tarihten sonra Kenny bir daha hiçbir yerde görülemedi ve eğer YouTube kanalındaki ilginç yorumlar olmasaydı onun kayboluşu sıradan bir kayboluş olarak kalacak ve neredeyse kimse tarafından bilinmeyecekti. Kenny Veach, YouTube'da pek fazla video yüklememesine rağmen yaptığı yorumlarla platformda oldukça aktif bir kullanıcıydı. Kaybolmasından 5 ay önce de 51. bölgenin teknisyeninin oğlu başlığına sahip bir videoya yorum yapmıştı. Yazdığı yorumda Niels Hava Kuvvetleri üssünün yakınında yürüyüş yaparken gizli bir mağarayla karşılaştığını ve bu mağaranın büyük, mükemmel bir M şekline sahip olduğunu, normalde bulduğu her mağaraya girdiğini ama bu mağaraya yaklaştıkça tüm vücudunun titremesi yüzünden korkup buradan vazgeçtiğini söylemişti. Bu yorumu gören diğer kullanıcılarsa Kenny ile iletişime geçerek o garip mağarayı tekrar bulması konusunda onunla konuşmaya başladılar. Ve bu konuşmalarda eğer mağaraya tekrar gidilecekse yanına bir video kamera almasını ve gördüğü her şeyi belgeleyerek bu videoyu YouTube'a yüklemesini istediler. Yaklaşık 4 ay süren bu sohbetler sonucunda Kenny en sonunda bu fikre ikna olmuştu. Hatta Ekim ayında bölgeyi tekrar ziyaret etmiş ve bu ziyaret sırasında bir video bile çekmişti. Ancak ne kadar çabalarsa çabalasın M harfindeki o mağarayı bir türlü bulamamıştı.
İlerleyen günlerde YouTube'da paylaştığı bir başka bir yorumda ise bölgeye bir kez daha gitmek istediğini ve bu sefer mağarayı mutlaka bulacağını söylemişti. Bu durum bazı kullanıcılar tarafından büyük takdir görse de bu sırada bir kullanıcı çok tuhaf bir yorum atmıştı. Lemmy Climster adındaki bu kullanıcı Kenny'ye o mağaraya asla dönmemesi gerektiğini, mağaraya girişi bulsa bile içeri girmemesini çünkü mağaradan çıkamayacağını söylüyordu. Ona neden böyle yazdığını soran Kenny ise hiçbir cevap alamadı ve 10 Kasım pazartesi günü mağarayı bulmak için yola çıktı. Aradan 4 gün geçmesine rağmen kendisinden hiçbir haber gelmediği için kız arkadaşı o günün ilerleyen saatlerinde Kenny'nin kayıp olduğunu bildirdi. Ama 21 Kasım olmasına rağmen ona dair hiçbir iz bulunamayınca büyük bir arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Ekip çok kısa süre içerisinde Kenny'ye ait cep telefonunun bir maden kuyusunun hemen dışında buldu. Ancak maden kuyusunun araştırılmasına rağmen içerisinde hiçbir şey bulunamadı ve içinde hiçbir ize de rastlanmadı. Bunun üzerine daha geniş bir arama ekibi kuruldu. Ama sanki Kenny başka bir boyuta geçmişçesine hiçbir yerde izi bulunamıyordu. Kenny'nin kayboluşu, onu bulmak isteyen birçok hevesli YouTuber'ın oraya çıkmasına ve bu olayın geniş kitleler tarafından duyulmasına neden oldu. Bu da ortaya birçok hipotezin atılmasını sağladı. Örneğin bazıları onun doğal sebepler yüzünden öldüğünü ve kalıntılarının hala vahşi doğada bir yerde olduğunu öne sürüyor. Çünkü Kenny deneyimli bir maceracı olmasına rağmen kız arkadaşının söylediğine göre doğa yürüyüşü yaparken büyük riskler alıyor ve yürüyüşlerine temel malzemeleri yanında götürmüyordu. Ayrıca Kenny'ye göre haritalar ve pusulalar amatörler içindi. Bu yüzden kendisi bu tür şeyleri kullanmıyordu. Dolayısıyla birçok kişi Kenny'nin mağarayı ararken yönünü kaybettiğini ve bu sırada malzemeleri tükendiği için yorgunluk ve susuzluktan hayatını kaybettiğini düşünmekteydi. Ancak bu noktada eğer Kenny doğal nedenler yüzünden hayatını kaybetseydi cesedi mutlaka bulunmuş olurdu. Ya da en azından hayatını kaybettiğine dair bazı ipuçları. Kedi Witch hakkında ortaya atılan diğer teoriler ise onun bir çıngıraklı yılan tarafından ısırılmış olabileceği ya da bir puma tarafından saldırıya uğramış olabileceğini öne sürüyor. Ancak Kenny son seyahatinde silahlarını da yanına almıştı ve eğer böyle bir olay yaşanmış olsaydı çevrede en azından kan izleri veya boğuşma izleri bulunurdu. Bu yüzden bazıları onun bir çete cinayetine kurban gittiğini ya da bir uyuşturucu anlaşmasına denk geldiğini söylemekte. Hatta bazıları onun gizli bir askeri tatbikata denk geldiğini ve görmemesi gereken bir şeylere tanık olduğu için ortadan kaldırılmış olabileceğini öne sürüyor. Fakat çevrede yapılan aramalar bu tür bir olayın gerçekleştiğine dair hiçbir işaret bulundurmuyor. Daha az popüler olan bir açıklama ise Kenny'nin kendisini öldürmüş gibi göstermiş olabileceği iddia ediliyor. Çünkü Kenny kaybolmadan yaklaşık bir yıl önce yeni bir iş kurmak için mevcut işini bırakmış ve yeni kurduğu bu iş umduğu kadar iyi gitmediği için evini satmayı düşünmüştü. Ancak bu teoriyle de ilgili birçok sorun var. Öncelikle Kenny'nin herhangi bir kişi ya da kuruluşa borcu yoktu ve bir kız arkadaşı ile çok sevdiği başka insanlara sahipti. Dolayısıyla tüm bunları geride bırakıp kendini ölmüş gibi göstermesi de pek mümkün değildi. Bu noktada yolumuz yine Kenny'nin bahsettiği M şeklindeki mağaraya çıkıyor. Bizler bu mağaranın tam olarak ne olduğunu, hatta var olup olmadığını bile bilmiyoruz. Ancak bazıları Kenny'nin çıktığı son seferde bu mağarayı bulmayı başardığını ve bu yüzden başına kötü şeylerin geldiğini düşünüyor. Bildiğiniz gibi Muaviye Çölü'nün bulunduğu Nevada eyaleti birçok askeri üsse ev sahipliği yapıyor ve bu üslerin içerisinde oldukça ünlü olan 51. bölgede bulunuyor. İşte bazıları Kenny'nin bulunduğu bu mağaraların bu üslerden birine gittiğini ve Kenny'nin bu yüzden ortadan kaldırıldığını düşünüyorlar. Hatta bazıları M şeklindeki bu mağaranın aslında 51. bölgenin altında bulunan gizli bir askeri üsse kadar uzandığını ve bu üste gizli insan deneyleri yapıldığına inanılıyor. Kenny'nin hissettiği titreşimler ise mağaranın girişinde bulunan bir erişim engeli sisteminden kaynaklandığına inanılıyordu. Bu teori bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi gözükse de aslında mantıklı bir zemine oturtulabilir. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun aktif inkar sistemi olarak bilinen bir silahı bulunuyor.
Normalde bu silahlar gönderdikleri elektromanyetik dalgalar sayesinde uçakların yörüngesini ve komuta sistemini devre dışı bırakarak düşmelerine sebep olur. Ancak bu silahların insanlar üzerinde kullanılma imkanları da vardır. Ve eğer insanlar üzerinde kullanılırsa deri yanması, huzursuzluk, baş ağrısı ve titremeler sebep olmaktadırlar. İşte Kenny bu tür bir sistemin kullanıldığı gizli bir mağarayı bulmuş olabilir. Bu yüzden insanlar Kenny'nin bulunduğu bu mağaranın 51. bölgeye kadar uzandığını ve onun 51. bölgeye yakınlarında veya orada kaybolduğuna inanıyorlar. Ancak kabul etmeliyiz ki bunların hepsi oldukça uçuk teoriler. Ve işin aslı Kenny'nin kız arkadaşının yazdığı bir yorumda gizli. Kenny, kız arkadaşı 2016 yılında YouTube'daki bir amatör araştırmacının sorusuna yanıt olarak bir yorum yapmıştı. Yaptığı yorumda ise Kenny'nin intihar ettiğine inandığını ve artan para sorunları nedeniyle Kenny'nin depresyonunun daha da kötüye gittiğini fark ettiğini söylemişti. Tıpkı az önce de söylediğimiz gibi, Kenny kendi işini kurmak için uzun yıllar boyunca çalıştığı işinden ayrılmış ve kurduğu işte de başarısız olmuştu. Hatta bu süreç boyunca sadece emeklilik parasıyla da geçinmişti. İşte Kenny'nin kız arkadaşı onunla sürekli intihar düşünceleri hakkında konuştuğunu ve Kenny'nin 20'li yaşlarının başındayken babasının intiharlarına şahit olduğunu söylüyordu. Hatta Kenny ona eğer canına kıyacak olsaydı bunu vahşi doğada yapacağını, çünkü onu hiç kimsenin bulmasını istemediğini söylemişti. İşin ilginç yanı, Kenny'nin internetteki arama geçmişi araştırıldığında sık sık intiharlarla ilgili makaleler okuduğunu ve birkaç kez internette bana yardım et cümlesini yazdığını görmüştü. Kenny'nin kız arkadaşı onun o gün kendi canına kıymak için mi yürüyüşe çıktığını, yoksa bunu yürüyüş sırasında mı karar verdiğini bilmiyor. Ancak bildiği bir şey var. Kenny son yürüyüşe çıktığında video kamerasını yanına almamıştı ve yanında bir silah götürmüştü. Bu da onun intihar etmiş olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.